Selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Phnom Penh'deyiz ve Kamboçya'da yaşanan katliamın tarihini sunmak için, kanıtını sunmak için yapılan müzeyi ziyarete geldik. Burası Soykırım Müzesi. Bundan 50 yıl önce yaşanan katliamın, insanların ölüm tarlalarında çalıştırılıp yarısının zaten çalışırken öldüğü, diğer kısımların da bu şu an gezeceğimiz müze dahil olmak üzere birçok işkence yerinde işkence görerekten öldürüldüğü, çoğunun fotoğrafları çekiliyor. Ölmeden önce de ölmeden sonra da fotoğrafları çekilmiş ve bunlar belgelenmiş. Açıkça kendi katliamlarını kanıtlamışlar. Bunları belgelemişler. Nasıl bir caniliktir bilmiyorum ama böyle bir katliam yaşanmış. Çok acı çekmiş bu halk. Ve bu acıyı unutmamak için müzede bunları hem insanlara sergiliyorlar hem de unutmamak için kayıt altında tutuyorlar. Şimdi girişine gelmek üzereyiz. Şu arkamda gördüğünüz tellerle çevrili alan bayağı büyük bir alan. Şimdi buraya gezeceğiz. Buradan sonra da ölüm tarlalarına gideceğiz. Buradan 2,5 kilometre falan uzaklıkta bir Grab falan çağırırız. Geçeriz. Önce müze. Bakalım neler yaşamış bu topraklar. Biz de şahitlik edelim. Arkadaşlar şu anda girişe geldik. Giriş 5 dolar. Ama kulaklık alırsanız sesli anlatımlar var. Sesli anlatımlarda da 5 dolarda ona ücret ödüyorsunuz. 10 dolar oluyor. Ama biz Türkçe dili desteği olmadığı için, İngilizce desteği olduğu için Google Lens'i kullanacağız. Orada çeviri oradan yapabiliriz. 5-10 dolara ikimiz giriş yapacağız. Hello. Hello. We want to ticket. Without audio. Okay, $10. $10. Bye bye. Okay, thank you. Evet, 10 dolara 2 tane bilet aldık. Şimdi girişimizi yapabiliriz. Çekim konusunda sıkıntı yok, Yok değil mi? yok. Sen neye çektiğine bak da boşluğu çekiyorsun arada. Seni çekiyorum. Thank you. Evet, giriş yaptık. Hatta sol baştan başlayalım. Biletleri çantana koyar mısın hayatım? Arkadaşlar, işkence odalarına giriyoruz. Hala duvarlardaki kanların durduğu yazıyor.
Bu yataklarda insanlar günlerce, belki haftalarca, aylarca işkenceler görmüşler. Çoğu dayanamayıp vefat etmiş. Hatta şuradaki sanırsam akü elektrik vermek için kullanılıyor. İnsanlara elektrik vermişler, kırbaçlamışlar, çeşitli işkencelere maruz bırakmışlar. Ve üst katlarda da orada devam ediyor. Koca gördüğünüz bina komple işkence için kullanılmış. Kat kat, oda oda işkence odaları mevcut. Çok büyük acılar yaşamışlar. Hem de işin acayibi kendi halkına, kendi halkı bu işkenceleri yapmış. Devrim düşüncesiyle ya insan kendi halkına bunu yapar mı ya? Devrim düşünce. Ya bırak düşmana yapılmaz da. Diyorlar ki devrim yapacaktık. Siz engel oldunuz. Devrime karşı duruyorsunuz. Bunun için ihanet ettiniz ve bize bildiğiniz bütün ihanetlerinizi anlatacaksınız diye az önce yazıda okuyor. Zaten onu koyacağım ekrana. Çok canice bir şey. Inside the building you can check the video. İçeride bütün ölen insanların resimleri var. Hatta hem böyle vesikalık şekilde ölmeden önce çekilmiş resimleri var. Her birinin kayıt altına alınmak için. Aynı zamanda öldükten sonra da resimleri var. Yani ölü şekilde de resimleri var. İçeride fotoğraf, video çekmek yasak. Onun için çekemedim. Bütün her şey fotoğraflanmış. Tarlalarda açılan çukurlara gömülen ölüler, hatta hepsi yakılarak gömülmüş. Kemikler falan öyle sıra sıra dizilmiş, fotoğrafları çekilmiş çukurların içinde. Baya kötü bir görüntü. Devrim adı altında işlenen cinayet. Neyin devrimini yapıyorsun ya? Halkının yarısını öldürerekten neyin devrimini yapıyorsun? Kim ne devrimi yapacak? Senin halkın ya. Verilen savaşlar halk için verilmiyor mu? Sen kimin için savaş veriyorsun? İktidar için. Devleti devlet yapan millet değil mi? Sen milletini önemsemediğin sürece, milletini katlettiğin sürece senin devletliğin mi kalır? En fazla 10 yıl, 20 yıl yaparsın. Halkın desteği olmadan tutunamazsın. İktidarlar bunu anlamıyor. Kendilerini tanrılaştırıyorlar. Diktatör haline getiriyorlar ama seni ayakta tutan halkın oluyor. Bunun önemini kavrayan devletler yükseliyor. Bunun önemini kavrayamayanlar, örnek verirsek Hitler, kavrayamayanlar da patlıyor gidiyor. Yazık, yazık. Hayatım, konuşmak ister misin? Konuşacak hali kalmadı. Bayağı etkilendi. Kadın yüreği hassas. Ay, ama insan kötü oluyor ya, burada yapılan bu kadar şey, insan bir kendini yerine koyuyorsun. Şuna bakar mısınız? İnsanlar kaçmasın diye teller, dikenli tellerle kaplamışlar her yeri. 3 kat. 3 kat boyunca her yerde işkence odaları var. Şimdi fotoğraf çekmek istiyorum ama şurada görüyorsunuz. Çekmek yasak diyor. Şimdi dışarıdan çekeyim. Hücreler herhalde bunlar. Yok, buralar hücre. İnsanlar burada şey yapıyor.
Zincirler falan da var. Burada içeride hücreler vardı. İnsanlar belki aylarca, belki yıllarca orada tutulmuşlar. Ufacık, daracık yerler. İçeride hiçbir şey yok. Zincir var. Öyle öteberi örülmüş bir tuğladan ufak ufak hücreler. İşkence görülmedikleri zaman da muhtemelen orada duruyorlar. Burada da 22. bölüm var. İçeride kurbanların resimleri falan var. Burada işkence dokunmatikleri var. Evet. Böyle aletleri koymuş. Evet. Şimdi geziyi bitirdik. 3 binadan oluşuyor. İlk bina şu arka taraftaki. Buradan gözükmüyor. İlk gezdiğimiz yer. Orada işkence ettikleri alanlar. Şu bina hücrelerin bulunduğu bina. Şu binaya da fotoğrafları falan koymuşlar da. Hatta şu hemen en son sağdakinde de kafataslarından şey yapmışlar, bir sürü kafatasını koymuşlar dolaplara. Bayağı gerçek kafatasları, hatta kaval kemikleri, kol kemikleri falan böyle yığmışlar hepsini bir kafesin üstüne. Yani bu şekilde sergiliyorlar. Unutmuyorlar. Şimdi bu katliamların sorumlusu Pol Pot ismindeki eski Kamboçya Başbakanı. Buradaki yapılan bütün işkencelerin sorumlusu. Fransa'da, Paris'te radyo mühendisliği bursu kazanıyor ve gidiyor. 1953 yılında Kamboçya'ya dönüyor. Siyasi hareketlerine başlıyor. Kızıl Khmerler isminde oluşturduğu komünist grubun liderliğini yapıyor. Ondan sonra bir askeri darbe oluyor. Askeri darbeyle Pol Pot'u siyasetten uzaklaştırıyorlar. Fakat tekrardan askeri darbeyi kendi destekçileriyle beraber deviriyor ve başkenti ele geçiriyor. Başkentte idareye karşı olan herkesi sorguluyor. Hepsine işkence uyguluyor. Karşı olduğunu söyleyenleri ölüm tarlalarına, pirinç tarlalarına yolluyor ve burada çalıştırıyor. Bunları da birçok insan da zaten işkencede ve tarlalarda ölüyor. Savunduğu fikir eğitim olmayacak, okuma yazma kimse bilmeyecek, bütün okulları kapatıyor, ibadethaneleri kapatıyor, hiçbir türlü eğitim kurumu bırakmıyor. Bütün okulları da işkencehanelere dönüştürüyor. Burada 7 milyonluk nüfusun 1.7 milyonunu öldürdüğü söyleniyor. Ardından 1979 yılında Vietnamlılar tarafından desteklenen Hun Son önderliğinde bir hareketle başkentten uzaklaştırılıyor. Bu uzaklaştırıldıktan sonra 1997 yılına kadar, 79'dan uzaklaştırıldıktan 97 yılına kadar dağlarda gerilla eylemlerine devam ediyor. Hatta bir ara Taylandlılar Pol Pot'u yakalıyor fakat Çin kızacak diye serbest bırakmak zorunda kalıyor. Yani Pol Pot Vietnamlılar tarafından ne kadar yakalanmaya, devrilmeye uğraşsa da Çin ve Tayland tarafından destekleniyor. Bu destekleri sonucunda da zaten 1979'dan 97'ye kadar yani 18 yıl boyunca gerilla hareketlerine devam edebiliyor. Bu katliamların sorumlusu olan birini destekleyebilecek kadar alçakça eylemler gerçekleştiriyorlar. Ondan sonra en son da 1997 yılında birkaç başarısız eylem sonuçlanıyor ve başarısız oluyor eylemleri. Bu başarısız eylemler sonucunda da kendi yandaşları Kızıl Khmerler tarafından ev hapsine kapatılıyor. Burada da sağlığı geriliyor, kalp krizinden ölüyor gidiyor. Yani Avrupa'da, Paris'te, Avrupa'nın göbeğinde Paris'te bir üniversiteden mezun olan, başarıyla mezun olan biri Kamboçya'ya dönünce bu tür hareketleri yapabilmesi açıkçası Avrupa'nın nasıl bir eğitim verdiğini bana sorgulatıyor. Yani 2. Dünya Savaşı'nın etkilerinde kalıp
Belki de Hitler'in etkisinde kalmış olabilir. Belki de Rusya'nın. Ama çok acımasızca ya. 7 milyon nüfusun 1.7 milyonunu öldürüyor ve bu kendi halkı. Neymiş? Seninle aynı fikirde değilmiş. Kendinle aynı fikirde olmayan bütün insanları öldürür müsün ya? Böyle bir dünya var mı ya? Yani insanların güzelliği bu zaten. Farklı fikirlere sahip olmaları. Farklı fikirler insanı geliştirir. Tartışarak doğru yolu o şekilde bulabilirsiniz. İnsanoğlu dört dörtlük değildir. Herkes doğru düşüncelere sahip olamaz. Ama insanlar birbirlerini dinlerse eğer, birbirlerinin doğru olan düşüncelerini alır, yanlış olan düşüncelerini elerse eğer, insanlar güzele ulaşabilir, doğruya ulaşabilir. Şöyle bir Rönesans dönemine bakın. Gelişim, teknolojinin dönemine bakın. Bir insan bütün her şeyi yapmıyor ki. Birçok insan bir sürü şey buluyor ve bu bir sürü insanın bulduğu şeyleri derleyip teknolojiler açığa çıkıyor. Yani hiçbir şey bir kişinin eseri değildir. Aynı şekilde fikirler de bir kişinin fikri çok bir şey kazandıramaz. Birçok kişinin fikri birbirini etkileyerekten, doğrularını onaylayarak, yanlışlarını eleyerekten doğru fikre ulaşabilirsiniz. Fakat insanoğlu çok fazla katliam tarihimizde zaten mevcut. Hitler'inden tutun Timur'una. Bu da yeni çağın katliamlarından birisi. Yakın tarihin katliamlarından birisi. Ve eseri de şu şekilde sergileniyor. İşkence odaları, hücreler. Burada sergileniyor. Ve bu sadece bir tanesi. Bunun gibi bir sürü okul mevcut. Okulları işkencehanelere çevrilmiş yerler mevcut. Eğitimi, okuma yazmayı, eğitimli nüfusu yasaklıyor. Abimiz de, arkadaki abi de işkencelerden sağ kurtulanlardan biri. Burada kitaplarını satıyorlar. Şurada gördünüz abi. Orada da aynı şekilde biri var. Hala burada nasıl durabiliyor ya? Yani burada işkence gördükten sonra nasıl hala burada? Yani travması olmalı. Hani bunu dün dönerci abilerle tanıştık, Türk. Bu ben yine onlara da sordum. Dedim ki nasıl oluyor, travması yok mu diye. Şimdi Kamboçyalıların dini Budist olduğu için ve reenkarnasyona inandıkları için bu tür şeyler onları o kadar etkilemediğini söyledi. Bir dahaki hayatında çok daha güzel bir hayata sahip olacaklarına inanıyorlar. Bu hayatları kötü geçtiği için diğer hayatları daha güzel olacağına inanıyorlar. Onun için bu tür travmalara kapılmıyorlarmış. İlginç. Şöyle bir anıt var. Mezar mı acaba bunlar? Yani anıt mezar gibi. Arkadaşlar gezimiz bu kadar. Şimdi çıkıyoruz. Tarlalara gideceğiz. Evet. Ölüm tarlalarındayız. Killing Fields. Ölüm alanı diye geçiyor. Ölüm alanı diye geçiyor. Ve çok da güneş vuruyor. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Burada da insanları buraya gönderip çalıştırıyorlarmış. İtiraf ettikten sonra, ben bu rejime karşıyım dedikten sonra burada insanları ölene kadar çalıştırıyorlarmış. Burada ufak bir krokisi var. Size şunu göstermek istiyorum. Büyük bir alan. Bilmiyorum ne kadar sürer. Ülkelerin bizim dilimizde çeviri yok. İngilizce çevirinin de benim İngilizcem de o kadar fazla değil. Çoğunu anlıyorum da bazı yerleri es geçebiliyorum. Keşke Türkçe olsaydı. Ne diyor? Arkadaşlar gelirseniz girişlerde kısa don, kısa etek, sırt açık gelmeyin. Drone çekimi yasak. Ve başlayalım. Bura $6'mış. Evet arkadaşlar buraya da giriş
ücretliymiş. Ben aynı bilet sanıyordum da değilmiş maalesef. Giriş 6 dolar yazıyor şurada gördüğünüz gibi. Fakat kulaklıkla beraber 6 dolar. Eğer kulaklık almazsanız 3 dolar. Ben dedim istemiyorum kulaklık. 3 dolara girişi yaptık kişi başı. Yani 6 dolar verdik toplamda 2 kişiye. Şimdi giriyoruz. Ve arkadaşlar bu arada şey de var. Ücretsiz Wi-Fi de varmış. Hemen bağlanalım. Ücretsiz gördük mü kaçırmayız. Evet, Wi-Fi'ye de bağlandık. Çünkü 60 GB internet aldım. Gerçi yeter ya, 15 gün buradayız. Şimdi şurada büyük bir anıt karşılıyor bizi. Lütfen Pol Pot rejiminin milyonlarca öldürdüğü insana saygılı davranın diyor. Burada ağaçların isimleri var sanırım. Arkadaşlar buradan şimdi fotoğrafını çektim Google Lens'ten, zaten videoya da koyarım. Burada insanlar ülkenin diğer yerlerinden toplanıp getiriliyormuş kurbanlar ve hemen itham ediliyormuş, kamyonla getiriyorlarmış mahkumları, kurbanları. Ve bir gün 300'ün üzerinde insan getirilince cellatlar hepsini bir günde öldürememişler ve gözaltı merkezleri kurmuşlar. Evet, buradaki resmedilen bina da cellatların kaldığı yermiş. Burada resmedilen alanda kimyasal madde deposuymuş. DDT denilen kimyasal maddeler öldürüldükten sonra insanların üzerine serpiliyormuş. Etrafa koku yaymasınlar diye. Diğer amacı da ölmeyen varsa da kimyasalla ölsün diye. Tabi bu binalar kaldırılmış zamanında. Sadece resimleri duruyor. Şöyle devam edersek şurada bir bina var. Şuraya gidelim mi? Arkadaşlar böyle müze gezilerinde cidden Google Lens'i kullanabilirsiniz. Herhangi bir uygulama falan da inmiyor. Direkt Google'ı açın. O mikrofonun yanında bir tane de sağda şey var, işaret var. Ona basın. Kamera açılıyor. Oradan da çeviriye bastığınızda hemen bütün dillere internetiniz olduğu sürece çevirebiliyor. Bu sayede de her dilde yazan açıklamayı Türkçe'ye çevirip okuyabilirsiniz. Exhibition Room. Exhibition fuar demek. Mobil sergi odası. Mobil sergi odasıymış burası. Burada da çeşitli resimler var. Güney Kore'nin bayrağı var. Dünyayı suluyor. Çok bayrak çıkıyor. Barışı sembolize eden şeyler var. Resimler var. Ya içeride de film arkadaşlar, burada insanların nasıl katledildiğinden bahsediyor. Çoluk çocuk dinlemeden. Bıçaklananlar, yaralananlar, kan kaybından ölüyor. Tarlalarda çalışmak zorunda bırakılıyor. Ben bunu zaten çektim, fotoğrafını Türkçe koyacağım, Türkçe yazısıyla koyacağım. Burada da adaletin yerine geldiğinden bahsediliyor. Yani 1997'de öldüğünden bahsetmiştim. 2007'de Birleşmiş Milletler tarafından bir mahkeme kuruluyor. 2009'da itiraf ediliyor. Birçok insanın öldürüldüğünü itiraf ediyorlar, özür diliyorlar falan da neyine fayda. Bunlar da Kızıl Kımerlerin giydiği üniformalar. Soldaki kadın, sağdaki erkek üniforması. Birçok fotoğraflar mevcut. Burada da kullanılan aletler var. Baltalar, sopalar, bıçaklar. Yani minicik çocuğun kıyafeti var bakın burada. Burada da fotoğraflar mevcut. Çok kötü ya. İnsanlar neler çekmişler. Yani 1978 miydi? Yani o kadar zaman boyunca burada Pol Pot denilen adam burada katliamlar yapıyor. O yapıyor, bu yapıyor.
Bir Allah'ın kulunun da sesi çıkmıyor. Ya saçma sapan nedenlerden dolayı dünyada birçok olaya karşı çıkan, bir sürü gösteri yapan insanlar burada 40 yıl boyunca hemen hemen yapılan zulme kimse sesini çıkartmamış. 30 yıl boyunca. Ta 2007 yılına kadar ancak o zaman da Birleşmiş Milletler bir kurul kurmuş, mahkeme kurmuş da yargılamış. Senelerce. Evet, bu bölgede de öldürmek için kullanılan alet edevatlar burada muhafaza ediliyormuş. Sanırım şurası. Yok. Burası mass grave diyor. 450 kişi burada ölmüş. 450 kişiyi burada katletmişler. Şurada da alet edevatları, bıçakları, bilmem neleri varmış. Burası da ölüm çukuru. Arkadaşlar bayağı kötü. Yani bunları görmek, bunları okumak insanı bir kötü yapıyor. Nasıl olabilir böyle bir canilik? Nasıl bu? Yani bu kadar insan katledilirken insanlar seyirci kalabilir. Arkadaşlar şöyle bir yoldan yürüdük. Bir set yapmışlar. Şu sol tarafta bir göl var. Bunu yapmalarının amacı da set taştığında, su taştığında bu bölgeye girip de mezarları tekrardan açmasın diye bu seti yapmışlar. Yani bu şurada gördüğünüz bölge tamamen mezarlık. 2000 yılında yapılmış bu set. Burada yazıyor. Şurada gördüğünüz çukurlar falan hep çukurlar açılmış. Bedenler oraya atılmış. Bakın hep çukur var. Şuralarda çukur, şuralar. Her yer çukur. Bedenleri atmışlar içine. Kimisini yakmışlar. Kimisini kimyasal üzerine örtmüşler. Hem kokuyu önlesin diye hem de ölmeyen varsa da kimyasalla ölsün diye kimyasallar atmışlar. Hep çukur. Buralar hep mezarlık. Ölüm çukurları. Yani şurayı kazsam belki bir dünya kemik çıkacak. Çok fazla çukurlar var. Bak şurada hatta kemikler var. Bir sürü. Maggot tree. Cherry ağacı, sihirli ağaç. Ağaç işkenceci olanları öldürmeden önce onlara işkence yaparken kurbanların acı veren inlemelerini susturmak için bir hoparlör olarak kullanıldı. Bu ağaç idam sırasında inleyenlerin inlemelerini engellemek için sesi daha yüksek çıkaran bir hoparlör asmak için kullanılıyordu. Şuraya bakar mısınız? Bir sürü kemik var. İnsan kemikleri. Az önce onu konuşuyorduk. Burada mezarlık var mı acaba? Çünkü reenkarnasyona inanıyorlar ya. Yani ruh başka bir bedene girdiği için ölen bedenin bir önemi kalmıyor diye düşünüyorum. Yine bir araştırmak lazım da. Muhtemelen mezarlık onun için yok. Sadece anıt, bak hiçbir şekilde mezar taşı falan gözükmüyor. Şurada da bir çukur var. 100'den fazla kurban burada çıplak şekilde öldürülmüş. Burada kıyafetler var. Burada da kurbanların giyimlerinin öfkesi. 1980 yılında toplu mezarlar açıldıktan sonra yağmurdan sonra ortaya çıkan kurbanların elbiselerinin yer altına alınması öfkesini bıraktık ve onları toplayıp yolumuza devam ettik. Yağmurdan sonra kurbanlar meydana çıkmış ve kıyafetlerini toplayıp buraya bırakmışlar. Bakın şurada da 166 kişi. Para atmışlar içine, ne alakası? Çok bir tane yok. He? Para mı? Yok be, en az 6 tane yüzlük var orada. Bozuk para var mı? Bunlarda bozuk para yok ki. Bu arada kamu çöp paralarını da bir ara gösterelim. Hiç bozukları yok mu acaba işte? Bana hiç bozuk veren olmadı ki. Yüzlüğün bile kağıdı var. Yani 100 dediğinde bizim 1 liraya tekabül ediyor. Evet, şu anda da o ortadaki büyük anıta geldik.
Evet, kafatasından kuleler. Çok var. Ortada çene kemikleri. Yazık günah be. Vallahi yazık günah arkadaşlar. Yani insanlık dışı. Kadın erkek ayırt etmiyorlar. Masum. Bir sürü insan. Zamanında Atatürk demiş ya, Allah bir daha bu millete Kurtuluş Savaşı yaşatmasın. Kurtuluş Savaşı'nda da 1 milyon insan mı ölmüştü? 1 milyon civarında. Ölüm çok kötü bir şey. İşkenceler, savaş çok kötü bir şey. Çocuklar annelerinin kollarından alınıp öldürülüyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan, komünizm nedir bilmeyen insanlar, emperyalizm nedir, komünizm nedir, hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar bile buralarda öldürüldü. Kamboçyalar nereden bilsin komünizmi, emperyalizmi, kapitalizmi, savaş çığırtkanlığı yapan insanlar. Gelin bir ziyaret edin buraları. Veya gidin bizim Çanakkale şehitliğini ziyaret edin. Ama burada gördüğünüz gibi belki kemik görmezsiniz de, belki yaşananları hayal edersiniz de, belki bir daha düşünürsünüz.